Kanalda Uber yaparken karşılaşacağınız araba masraflarını öğrenmek ister misiniz? Hazırsanız başlayalım. Bunlar da araba kadar yakıyor ha, onları da söyleyelim. Ciddi misin? Vallahi çok büyük motorları var yani. Arabanın yıpranma payı, benzin ne kadar benzin harcarsınız, haftalık aylık benzin giderleriniz. Tamam, evet. O yüzden gittik Japon arabası aldık. Evet. Daha dayanıklı. Çünkü Evet. burada Şimdi arabanın lastiğini değiştiriyorsun. Ondan sonra ne bileyim işte benzin alıyorsun, o fişleri biriktiriyorsun. Arabanın yıkamayı götürüyorsun, o fişi topluyorsun. herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uber yaparken karşılaşacağınız masraflardan, arabanın yıpranma payı, benzin ne kadar benzin harcarsınız, haftalık aylık benzin giderleriniz, bunlardan bahsedeceğiz. En başta aslında nasıl bir araba seçimi olması gerekiyor, o önemli. Evet. Ondan bir bahsedelim. Evet, şimdi araba seçimini şöyle yapmanız lazım. Bir kere yıpranmamış bir araba olması gerekiyor. Kilometresi az bir araba. Mümkünse yakıtta daha az yakıt harcayan bir araba olursa maliyetleriniz düşük olur. Başka ne diyebiliriz arabayla ilgili? Tabii bu Uber yapmak isteyen İnsanlar için. için tabii. Öteki türlü istediğin arabayı git al. İstediğin Kim arabayı karışır alırsın. sana? Doğru. Değil Değil mi? mi? Aynen Yani. öyle. Bizim Uber yapacağımız zaten şeydi. Yani biz onu planlıyorduk. Biz onu planlayarak aldık. Evet. O yüzden gittik Japon arabası aldık. Evet. Daha dayanıklı. Çünkü Evet. burada mekanikçiler çok pahalı yani. Hani araba bir sanayi mi deniyor? Yani tabii tamirciye falan gitmesini Tamirciye istemezsiniz. düştüğün zaman bir Evet. sürü para harcıyorsun. O yüzden çok akıllı bir seçim yapmak lazım. Eğer ki planınız buysa. Aha. O yüzden Japon arabaları burada dayanıklı. Çünkü burası soğuk bir yer. Tamam, yazın sıcak ama kışı uzun, soğuk. Evet. O yüzden dayanıklı araba seçmek lazım. Bu Evet. en önemli En kıstas. önemlisi. Peki benzin Onun fiyatlarında? içinde, benzin fiyatına gelmeden önce onun için de belki bir galeri videosu falan çekmiştik hatırlıyorsan. O arabaları biz size gösteririz. Onunla ilgili bir video daha hazırlarız. Gideriz böyle bir galeriler gezeriz. Şu arabalar var, fiyatları bunlardır. Bu da Evet. gelecek videonun konusu olsun. Bunları da gelecek derken artık ne zaman yaparız bilmiyorum ama onu ayarlayalım, onu da yapalım. Benzin fiyatları demiştin. Evet. Benzin fiyatları burada 1.65 civarında. İlk geldiğimiz zaman 1.45'ti. 1.45 dolardı. Ama şimdi 1.65 seviyelerine geldi şu anda. Yani bir arabanın litresi yani Bizim arabadan örnek versen, bizim araba ne kadara doluyor? 75 dolara. 75 dolara deposu doluyor. Evet. Ama tabii sen Uber yaptığın için haftada bir mi dolduruyorsun? 2. Haftada 2 kere dolduruyoruz. Haftada 2 Aha. dolduruyorsun. Evet. 150 dolar haftalık gideri var, yani benzin gideri var o zaman. Evet. Haftalık 150 dolar rahat benzin gideri var. Bu da ne yapar? Ayda 600 dolar yapar. Değil mi? Evet. Yani. 600 dolar yapar aylık. 600 dolar. Ama tabii şimdi çok kilometre yapıyorsun. Şimdi arabada yıpranıyor. Peki bir de biz şeyi düşünmüştük. Neydi o? Hı. Bakım masrafı vardı ya. 10.000 kilometrede bir yaptırılması gereken. Evet. Çünkü araba çok sık kullanıldığı için sürekli kullanılıyor. Yıpranıyor. Onun da 10.000'de bir bakımını yaptırman gerekiyor. Onun fiyatı neydi? 10.000'de bir bakımın fiyatı yani şimdi yağ filtresi ve yağ değişecek tabii ki. O da 100 dolar civarında. 100 dolar. Hı hı. Evet, 100 dolar diyebiliriz ona. O zaman aylık 600 dolar benzin ücreti Hı hı. ve 10.000'i ama 2 10.000. haftada 2 ayda bir yaparsın. 2 ayda bir 2 ayda yaparsın. bir yaparsın. Böyle yoğun bir şekilde kullanırsan. O zaman aylık Arabayı- 50 dolar da onu eklersin. 650 dolar eder. Burada başka bir hesap çıkmış oluyor. Ne oluyor burada? O zaman günde ne yapıyorsun? Ortalama işte Uber yaparkenden bahsediyoruz bu arada. 150 kilometre yaparsan ayda 4500 kilometre yapar. Yani o da ne yapar? İşte 4500, 9000, 10.000 kilometre yapar. Demek ki 2 ayda bir 10.000 kilometresi geliyor demek oluyor o da arabanın. Bu da başka bir hesap. Tamam. Evet. Başka ne var? Tabii yani buraya geldiğin zaman illa Uber yapacaksın diye bir şey de yok yani. Uber daha önce de söylediğimiz gibi kurtarıcı bir iş. Yani gidip de başka bir yerde bir kendi iş bulup aylık düzenli gelirin olan bir işte çalışabilirsin. Daha fazla paraya ihtiyacın olduğu zaman da hafta sonları çıkarsın, Uber'ini tertemiz yaparsın. O da senin masraflarını karşılar, değil mi?
Tabii. Bir aile bütçesine bir katkı sağlamış. Katkı sağlar. Doğru. Bu sebepten dolayı da değil mi? Bir de araban yıpranmaz. Eğer çok Yıpranmaz. kaygın varsa Tabii, arabanın kaygın varsa, yıpranmasından. Araban yıpranmaz. O kadar benzinle bütçe ayırmak zorunda kalmazsın. Haftada bir doldurursun, değil mi? Gezdiğin tabii. kadar yani. Gezdiğin kadar yani. Evet. Şey olur. Yani o da bir şey. Alternatif. Motorlular geçiyor hayatım. Bak. Motor da ya araba gibi ya. Araba gibi değil mi? Çok kocamanlar ya. Bunlar da araba kadar yakıyor ha. Onları da söyleyelim. Ciddi misin? Vallahi çok büyük motorları var yani. Evet, evet. 1700, 1800 cc. Burada motorları Kocaman. seviyorlar. Ya çok motorlu görüyoruz burada. Evet. Bak Ses gidiyor mudur acaba? geliyordur mutlaka sesleri ya. Evet. Yani illa Uber yapacaksın diye bir şey yok. Artık Hayır. toparlayalım. Evet. Gidersin bir fabrikada çalışırsın. Hafta sonları yaparsın ya da hiç yapmazsın. Ama ortalama haftada Uber yaparsan, düzenli bu senin işinse haftada ortalama $1000 yaparsın. Evet. $1000 Eğer yaparsın. düzenli bir şekilde yapıyorsun yani ortalama yani. Bunun fazlası da var, eksiği de var. O Eksiği da de var. ayda $4000 yapar. $4000 Yani, yapar. O da aynen, araba $4000 masraflarını karşılar. Her şeyi karşılar. Evet. Yani buradaki masraflarının tümünü karşılar. Tabii Yani. şimdi herkesin tecrübesi kendine. Biz böyle konuşuyoruz ama yani herkesin çalışma stili kendine. O yüzden bunu böyle hani genel bir yargı olarak almayın. Bu kişiden kişiye değişir. Bu fiyatlar değişir. O yüzden Bunlar zaten hep ortalama fiyatlar. Yani. Yani bir de aldığın arabanın taksiti var. Yani tabii nasıl bir araba aldığına göre değişkenlik gösteriyor. $600, $700 aylık Uber yapabileceğin bir araba. Güzel yani iyi bir şekilde Uber yapabileceğin bir arabanın taksiti olur. bizimki ne kadar? 720. $720. Yani $600 da olur, $500 da olur. Tabii. Yani o değişken yani aldığın arabaya göre değişir yani onun tamamen böyle bir fix böyle bir şeyi yok. Ya belki paran vardır. Direkt alırsın yani taksitsiz Tabii. falan alırsın yani. Boşu Tabii, boşuna faiz ödemezsin. Tabii. Tabii ama Uber için 2015 ve üzeri olması gerekiyor. Aynen öyle. O da güzel bir ayrıntı. Araba. 2015 ve üzeri olması gerekiyor. Bir de sigorta. Şimdi dur onu söyledik. Şimdi arabamızın taksiti $725. Aha, genel olarak söyleyelim. Tamam. Şöyle. Peki sigorta? Sigorta. Şimdi benim sigortam $155 ama şimdi sigorta çok değişkenlik gösteren bir şey. İşte kişinin yaşına göre, ehliyetine göre, tecrübesine göre ondan sonra değişkenlik gösteriyor. Benim $155. Yani bu $200 olan da var. Arkadaşlarımdan biliyorum. $250, $300 olan da var. Bu değişkenlik gösteriyor yani. Şimdi onu bilemezsin. Ben kendimden örnek vereyim o zaman $155 yani. $155. Benzin masrafımız da $600. Uber yaparkenki masraflardan Uber yaparkenki benzin bahsediyoruz masrafında $600. Aha. Yani toplamda bize arabanın maliyeti bizim araba için işte benzini 10 bin kilometredeki bir bakımı, arabanın taksiti ve sigortası toplamda $1530 ediyor. Evet, aynen öyle. 1500 ortalama $1500 de Uber yaparkenki arabanın sana maliyeti $1530. Tabii. Maliyeti olacak. Bir de ama şimdi mesela yıl sonunda vergi ödeyeceğiz. O vergiden bu masrafları düşebiliyoruz. Onlardan bahseder misin? Şimdi tabii bu yaptığınız her bir masraf. Şimdi arabanın lastiğini değiştiriyorsun. Ondan sonra ne bileyim işte benzin alıyorsun, o fişleri biriktiriyorsun. Arabanın yıkamaya götürüyorsun, o fişi topluyorsun. Ondan sonra işte bakım maliyetlerinin paraları onları alıyorsun. Fişi. Bu yaptığın fişlerini hepsini biriktiriyorsun. Ve onu yıl sonunda vergiden düşüyorsun tabii ki yani. Tabii bir de en önemlisi arabanın şeyini de vergiden düşüyorsun. Arabanın taksitini de vergiden düşüyorsun. Arabanın taksitini de vergiden. Yani bütün yaptığın senden çıkan paranın hepsini şeyden düşebiliyorsun o zaman. Masraflardan düşebiliyorsun yani. Masraflardan düşebiliyorsun. Yani şöyle bir ortalama Uber yaparsan arabanın masrafları ne kadar olur? Yapmazsan ne kadar masrafın olur gibi küçük böyle bir hesaplar yaptık. Umarım faydalı olmuştur.
Evet, umarım beğenmişsinizdir. Evet. Şimdi bir sonraki planımız da parkur videosu çekmek. Sevgili Fatih Hoca ile Evet. bu ehliyet parkurlarını çekeceğiz inşallah. Bir sonraki videomuz o olacak. G2 ve G2 parkuru ve G Parkur, evet, 2 tane ayrı ayrı parkur. olacak. 2 tane parkur. Onları çekeceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.